Herkese merhaba. Umarım herkesin sağlığı ve huzuru yerindedir. Bu hafta son 6 aydır sürüncemede kalan konuları kapatıyoruz. Geçmişi düşünecek, konuları toparlayacak ve bitmesi gerekenleri bitireceğiz. Artık geçmişi geçmişte bırakıp hayatımıza yeni bir yön vereceğiz. Fadime Birel ben. Astroloji Günlüğü olarak astrolojinin öngörülerini sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Bu videoda 22-28 Mart haftası gökyüzü transitlerin burçlara etkilerini paylaşacağım. Bu hafta 28 Mart'ta Terazi burcunda dolunay gerçekleşecek. Hem dünyada hem kişisel hayatımızda hukukla, yasayla, adaletle, ilişkilerle, estetik ve güzellikle, sanatla ilgili konularda tamamlanmaları göreceğiz. Burçlar kısmında bunların detaylarını paylaşacağım. Bu hafta Jüpiter ve Satürn Kova burcunda ilerliyor. Doğum haritamızda bu etki hangi alandaysa o konularda değişimleri tamamlayacağız. Burçlar kısmında yine bunların detaylarını da anlatacağım. Uranüs Boğa burcunda ilerliyor. Satürn ve Uranüs karesi hayatımızdaki kısıtlamaların bu haftada devam edeceğini gösteriyor. Özellikle iş dünyasındaki kısıtlamalar, ekonomiyle ilgili kısıtlamalar bu haftada devam edecek. Satürn ve Uranüs'ün kare yapması finans konularında özgürlüklerin kısıtlanmasını da işaret ediyor. Jüpiter de buna destek verdiği için ülkelerde ayaklanmalar ve isyanlar daha fazla olmaya devam edecek gibi de görünüyor. Bu hafta Güneş Koç burcunda ilerliyor. Koç burcunda doğanların doğum günlerini kutluyorum. Sağlıklı nice seneler diliyorum. Güneş Koç burcunda artık dünyada yeni bir düzenin başlangıcını yaşayacağız. Bu haftaki dolunay bitişleri işaret ediyor. 12 Nisan'da Koç burcunda yeni ay olacak. 12 Nisan'a kadar hayatımızdaki bazı konuları artık toparlayacağız, sonuçlandıracağız, yeni bir düzene hazır olacağız. Koç burcu liderliğin, cesaretin, kararlılığın, açık görüşlü olmanın, girişimciliğin, dürüstlüğün temsilcisidir. Başlangıçları da işaret eder. Koç burcu olanlar önümüzdeki 2 sene sosyal alanlarda, sosyal toplumlarda, sosyal projelerde, hayvanlarla ilgili konularda öncülük yapabilirler. Dünyada bu liderleri daha fazla göreceğiz. Venüs Koç burcunda sanatla, parayla, aşkla, estetikle ilgili konularda daha gerçekçi olacağız. Daha mantıklı kararlar alacağız. Aşkta daha cesur adımlar atacağız. Bu hafta Koç, Terazi, Yay burçları aşkta daha şanslı olacaklar. Mars İkizler burcunda ilerliyor. Bu hafta daha gerçekçi konuları konuşacağız. Sanaldan çok net ve görünür konuları daha fazla konuşacağız. Araba, trafik, iletişim, lojistik ve medya ile ilgili konuları daha fazla tartışacağız. Araç arızalarına da dikkat etmelisiniz. Bu hafta dünyada yangınlar, patlamalar, hortum, rüzgardan dolayı doğal afetler, hava yollarında kazalar daha fazla olabilir. Ülke ülke bakacak olursak Rusya yabancı ülkelerle daha fazla görüşmeler yapacak. Son aylarda oluşturduğu sözleşme ve anlaşmaları tamamlayacak. Ülke içinde psikolojik olarak bunalım biraz var. Buna çözüm aramaya başlayacak. Ülke içindeki önemli kişilerle ilgili kayıp haberlerini de alabiliriz. Amerika son aylarda toplumda gerçekleşen konuları şöyle bir toparlayacak. Sosyal alanlarla ilgili, toplumla ilgili yasa ve kanunlardaki düzenlemeleri tamamlayacak. Amerika bu hafta ikili görüşmeler çok fazla yapılacak Amerika'da. Amerika bu hafta çocuklarla ilgili bazı konularda daha fazla öne çıkacak. Bu hafta Çin büyük başarılarıyla konuşulacak. Özellikle son 6 aylık süreçte yaptığı konuların sonuçlarını göreceğiz. Ülkemizde bu hafta ülke içinde yasa, adalet, hukuk konuları tartışılacak. Son aylarda konuşulan konularda sonuçları görebiliriz. Hayvanlar, sosyal mecralar, iletişim, medya, lojistik, gümrük, hava yollarını ilgilendiren konularda yeni yasalarda kabul edilecek. Ülkemizde bu hafta iş ve ekonomi daha ön planda olacak. İş yerleriyle ilgili yasa ve kanunlarda düzenlemeler son şeklini bulacak. Liderlerle ilgili konularda da çok fazla tartışmalar yapılacak. Ülkemizde yeni yasayla birlikte liderlerin yetki alanları genişletilebilir. Liderlerle ilgili yasal düzenlemeler yapılabilir. Ancak bu düzenlemeler bu sene sonunda iptal edilebilir.
Kırgızistan'da bu hafta sağlık konuları daha fazla konuşulacak. Bu da ülke içinde psikolojik bir baskıya neden olacak. Önümüzdeki 2 sene içinde ani değişimler yaşanacak. Ülke siyasetinde, ülke yasalarında geçmişteki sistemler değişmek zorunda. Bu değişimlerin olması gerektiği Şubat ayı sonunda zaten anlaşılmıştı. Şimdi yeni yasa konusunda çalışmalar hızlanacak. Mayıs sonunda yeni yasa ülke içinde köklü değişimler tamamlanacak. Türkmenistan'da bu hafta psikolojik baskı olabilir. Sağlık konuları hala gündemde ve bunun kısıtlamaları da Nisan sonuna kadar devam edecek. Bu hafta önemli devlet adamları veya ülkenin önde gelen kişileriyle ilgili kayıp haberlerini alabiliriz. Türkmenistan'da ülke içindeki büyük reformlar Kasım ayından itibaren gerçekleşmeye başlayacak. Dünya genelinde iş dünyası ve ekonomik olarak baskılar Şubat 2023'e kadar devam edecek. Astroloji bunu böyle öngörüyor. Bu öngörüyü dikkate alarak tedbirlerin alınması gerekiyor. Bu etkiyi avantaja çeviren ülkeler kazanacak. Ancak bu etkiyi liderler ve siyasi adamlar farklı olarak kullanmayı tercih ediyor sanırım. Bu yüzden sağlık ya da farklı konulardaki kısıtlamalar Şubat 2023'e kadar devam edecek. Kanalıma abone olduğunuz için, yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Doğum haritası analizi veya sormak istedikleriniz için astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail gönderebilirsiniz. Ben videolarımdaki gibi danışmanlık hizmetinde de teknik detayları anlatmıyorum. Kalıcı olması için de yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. Şimdi 22-28 Mart arasındaki gökyüzündeki transitlerin burçlara etkilerini paylaşacağım. Burçlara dair dakikaları aşağıda açıklamalar kısmında yazacağım. Dakikalara tıklayarak burçlarınıza daha hızlı ilerleyebilirsiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Koç burcu olanlar 22-28 Mart haftası gökyüzü transitleri burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle videolarıma yorum yaptığınız için ve videolarımı paylaştığınız için, kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Bu hafta başı itibariyle Güneş burcunuzda ilerlemeye başlıyor. Koç burcu olanların doğum günlerini kutluyorum. Sağlıklı nice seneler diliyorum. Son haftalarda enerjinizi dengelemek çok zordu. Biraz depresif haldeydiniz. Başlamak istediğiniz konulara odaklanamadınız. Yaptığınız başlangıçlarla ilgili de daha net olamadınız. Bu haftayla birlikte artık enerjiniz yükselecek ve hem Güneş hem Venüs enerjinizi toparlamanıza yardımcı olacak. Hayatınıza renk katmak için, hareket katmak için güzel bir dönemde olacaksınız. Parasal olarak bu hafta güzel fırsatlarla da karşılaşacaksınız. Son aylarda parasal olarak iniş çıkışlar, sert etkiler çok fazla yaşadınız. Bu hafta daha sağlam adımlar atacaksınız. Para konusunda başlangıçlar da yapacaksınız. Son zamanlarda beklediğiniz ama alamadığınız para da varsa bu paralar elinize geçecek. Bu hafta duygularınız çok yoğun olacak. Hisleriniz çok yoğun olacak. Aşkta şanslı bir haftada olacaksınız. Partnerinizle güzel vakit geçirmek için de bu fırsatı kullanabilirsiniz. Yeni aşk için fırsatlar karşınıza çıkacak. Eğer yeni aşk arıyorsanız bu hafta bulabilirsiniz. Algılarınız açık olsun. Bu hafta kardeşlerinizle veya akrabalarınızla ilişkilerinizde bazı konular tamamlanacak. Onların hayatındaki değişimler tamamlanacak. Siz de buna şahit olacaksınız. Son aylarda ilişkilerinizle ilgili kafanız çok karıştı. Bazı değişiklikler yapmak istediğiniz, yapamadınız. Artık bu hafta ikili ilişkilerinizde tamamlanmalar olacak. Evlilik planı olanlar organizasyonlarını tamamlayacak. Evliliğinde veya ilişkisinde sorun yaşayanlar da ayrılık konusu netleşecek. Ortak işlerle ilgili sonuçlanmalar da olacak. Ortaklı konularda ya başlangıçlar ya da bitişler yapacaksınız. Ev almak, ev satmak, yatırım yapmak için de bu hafta çok uygun olacak. Son aylarda buna dair planlarınız olduysa planlarınızı tamamlayacaksınız. Evinizle ilgili değişimler bu hafta sonuna kadar tamamlanacak. Evliliğinizde veya ortaklığınızda hukuksal konularda varsa bu hafta bunlar da sonuçlanacak.
Yeni iş arayanlar sosyal mecralarda, sosyal alanlarda, hayvanlarla ilgili konularda, basın, yayınla, iletişimle, medyayla, lojistikle, pazarlamayla ilgili bölümlerde iş bulabilirsiniz. Algılarınız açık olsun. İşiniz varsa iletişim, lojistik, medya, pazarlama ve reklamla ilgili konularda yapacağınız değişiklikler işlerinizde daha başarılı olmanızı sağlayacaktır. Bu alanlarda biraz zorlanacaksınız. Hayvanlarla ilgili konularda da yoğun duygusallık yaşayacaksınız. Hayvanlarla ilgili konularda gündemimizde gelmeye başlayacak. Önceden devam eden projelerde varsa bunları tamamlayacaksınız. Bunlara hız kazandıracaksınız. Önümüzdeki 2 sene çok farklı arkadaşlar kazanacaksınız. Bu farklı arkadaşlar size hayat dersi verecekler. Bu hafta tanışacağınız kişilerle daha farklı ilişkiler kurmaya da başlayabilirsiniz. 22-28 Mart haftasına gün gün bakacak olursak haftanın başında evinizde vakit geçirmek isteyeceksiniz. Bununla ilgili planlar yapabilirsiniz. Eşinizle veya partnerinizle romantik zamanlar geçirmek için de planlar yapabilirsiniz. Venüs burcunuzda duygusal zamanları değerlendirmelisiniz. Uzun zamandır yapmayı düşündüğünüz ev taşıma, evde tadilatlar yapmak için de hafta başı uygun olacak. Hızla tamamlayabilirsiniz. Evinizle ilgili konuları artık toparlayacaksınız. Ebeveynlerinizle hafta başında vakit geçirmek için de planlar yapabilirsiniz. Ebeveynlerinizi ilgilendiren bazı konuları sonuçlandıracaksınız. Hafta ortasında çocukları ilgilendiren konularda sonuçları alacaksınız. Çocuklar veya çocuklarınızın eğitim hayatıyla ilgili son aylarda sürüncemede kalan bazı konular artık netleşecek. Son 6 aydır aşk ilişkinizde kafanız karıştıysa bu hafta aşk ilişkinizde de net kararlar alacaksınız. Haftanın son gününde sağlığınıza daha fazla özen göstermelisiniz. Sağlıkla ilgili konularda sonuçlar alacaksınız. Son aylarda sizi üzen konular artık geride kalacak. Hafta sonunda gerçekleşecek dolunayla birlikte ilişkilerinizle ilgili sonuçlar alacaksınız. İlişkinizde ciddi kararlar alacaksınız. Bu iş veya özel ilişkinizde olabilir. Evlilik organizasyonlarınızı hafta sonunda yapabilirsiniz. İlişkinizle ilgili hukuksal konuları da hafta sonunda sonuçlandırabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili şartlar için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili şartlar için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Boğa burcu olanlar 22-28 Mart haftası gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle videolarıma yorum yaptığınız için, videolarımı paylaştığınız için, kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Son haftalarda arkadaşlarınızla geçirdiğiniz zamanlar, sosyal mecralarda geçirdiğiniz zamanlar sizi biraz yordu. Çok fazla iletişim halindeydiniz. Bu da dikkat dağınıklığına neden olmuş olabilir. Bu haftadan sonra biraz kendi içinize çekilmek ve neler oldu bunları düşünmek isteyeceksiniz. Son aylarda, son haftalarda hayatınızda ne değişti, nelerle karşılaştınız bunları düşüneceksiniz. Artık bazı konuları sonuçlandıracaksınız. Bu haftadan sonra kendinizi biraz sıkışmış gibi hissedeceksiniz. Kendi içinizde hesaplaşmalar yapmak isteyeceksiniz. Bu birkaç hafta sürecek. Bunu bir hazırlık olarak görebilirsiniz. Koza içinde olduğunuzu düşünün. Özgürce ve güçlü olarak uçacağınız zamanlar için bu dönemi hayaller kurarak geçirebilirsiniz. Bu hafta duygusal olarak da yoğun bir hafta yaşayacaksınız. Buna da hazırlıklı olun. Para konuları hala gündemimizde. Nisan ayı son haftasına kadar da gündemimizde olacak. Hayatınızda parayla ilgili değişimler olacak. Yeni aşk arayanlar bu hafta duygusal olarak yoğun olacağınız için çok kolay aşık olacaksınız. Sosyal ortamlarda, sosyal mecralarda veya arkadaş ortamlarında yeni aşkı bulabilirsiniz. Aniden başlayacak aşk, aniden de bitebilir. Bu dönemde özellikle sanatla ilgilenenler, psikolojiyle ilgilenenler daha fazla üretim halinde olacaksınız. İçinizdeki fırtınaları sanata dönüştürmek daha kolay olacak. Bu hafta psikolojik olarak biraz gergin olabilirsiniz. Bu da baş ağrısı, migren ağrısına neden olabilir. Buna da dikkat etmelisiniz.
Son 2 senedir özgürlük kavramı daha fazla hayatınızda olmaya başladı. Kendi özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğü konularını sürekli düşünmeye başladınız. Kendi özgürlüğünüz için çevrenizdeki kişilerden uzaklaşmaya başladınız. Ama unutmayın, özgür olmak isterken yalnız kalabilirsiniz. Bu yüzden özgürlükle yalnızlığın farkını da iyi öğrenin. Siz öğrenin ve çevrenizdekilere de bunu iyi öğretin. Bunu da videolarımda hep hatırlatacağım. Başkalarının özgürlükleriyle ilgili de çalışmalar içinde olmaya başladınız. Önümüzdeki 5 sene özgürlük, insanların ve diğer canlıların hak ve adaletleri konularında sürekli çalışmalar yapacaksınız. Doğayla ilgili çalışmalar yapacaksınız. Doğa, bitkiler ve tarım konularında teknolojiyi daha fazla nasıl kullanılır? Bununla ilgili çalışmalar yapacaksınız. Hızlı para kazanma, pratik para kazanma, yatırım konularında teknoloji daha fazla nasıl kullanılır? Bununla ilgili çalışmalar da yapacaksınız. Bu hafta hayatınızdaki değişimleri tamamlamaya devam edeceksiniz. Özellikle sizin veya çevrenizdekilerin sağlıklarıyla ilgili konularda sonuçları göreceksiniz. Önümüzdeki 2 sene iş konularında yoğun olacaksınız. Aniden başlayan işler, aniden biten işler, sene sonuna kadar iş konusunda da şans sizden yana olacak. Bunu da iyi değerlendirmelisiniz. Eğitim hayatında olanlar eğitim konularında daha pratik ve daha hızlı düşüneceksiniz. Bu pratik ve hızlı düşünme sizi biraz tembelliğe sürükleyebilir. Ancak 2 sene tembellik size hep zarar verecek. 2 sene tembel yanınızı eğitmek zorundasınız. Tembellikle pratik düşünmenin farkını anlayacaksınız. 22-28 Mart haftasına gün gün bakacak olursak, hafta başında kardeşlerinize, akrabalarınızla veya yakın çevrenizdeki kişilerle vakit geçirmek için plan yapabilirsiniz. Onların hayatında bazı konuların sonuçlandığını göreceksiniz. Onlarla birlikte yeni iş planları da yapabilirsiniz. Lojistikle, basın yayınla, iletişimle, medyayla, pazarlamayla ilgili işlerden haber bekliyorsanız hafta başında bu haberleri alabilirsiniz. Hafta ortasında evinizle ilgili değişimleri tamamlayabilirsiniz. Ev taşıma, evde büyük tadilatlar yapmak için hafta ortası uygun olacak. Bunu tamamlayabilirsiniz. Hafta ortasında uzun yolculuk planlarınızı da gerçekleştirebilirsiniz. Hafta ortasında ebeveynlerinizle ilgilenmeniz gerekebilir. Ebeveynlerinizle zaman geçirmek için plan yapabilirsiniz. Ebeveynlerinizi ilgilendiren konularda da bazı sonuçları da alacaksınız. Uzun zamandır evlilik planı yapanlar hafta ortasında bu organizasyonlarınızı da tamamlayabilirsiniz. Haftanın son günlerinde çocuklar veya çocuklarınızla ilgili bazı konuların sonuçlandığını da göreceksiniz. Çocuklarınızla ilgili son aylarda karşınıza çıkan yenilikler artık kabulleneceksiniz. Çocuklar veya çocuklarınızla ilgilenmek zorunda kalacaksınız. Aşk ilişkinizde hafta sonunda net kararlar da alacaksınız. Son aylarda uzayan konuları artık konuşacak ve aşk ilişkinizde ciddi kararlar alacaksınız. Hafta sonunda sağlığınızla ilgili bazı konuların artık bittiğini göreceksiniz. Geçmişte yaşadıklarınızı artık geride bırakacaksınız. Sağlık sektöründen, hizmet sektöründen, kamu alanlarından beklediğiniz iş haberlerini de hafta sonunda alabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, İkizler burcu olanlar 22-28 Mart haftası gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle videolarıma yorum yaptığınız için, videolarımı paylaştığınız için, kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Neler yaparım diyerek, düşünerek zaman geçirdiğiniz Ocak ve Şubat aylarından sonra artık hedeflerinizi gerçekleştireceğiniz zamanları yaşıyorsunuz. Eğer planlarınızı yaptıysanız bu planlar tıkır tıkır işleyecek, ama plan yapmadıysanız karşınıza çıkan değişimlerle uğraşacaksınız. Değişimleri kabullenmek zorunda kalacaksınız. Mart ve Nisan 2021'de sizin için değişimler olacak. Değişimleri kabullenirseniz, sabrederseniz Mayıs ve Haziran aylarında parasal olarak da çifte şanslarla dolu olacaksınız, ama şimdiki kötü enerjilerden sıyrılın ve olumlu enerjilerle, düşüncelerle kendinizi yenilemeye çalışın.
Bu hafta hayatınızdaki değişimleri tamamlamaya devam edeceksiniz. Özellikle çocuklarınızla ilgili konular daha fazla gündeminizde olacak. Son aylarda onlarla ilgili karşınıza çıkan konuları sonuçlandıracaksınız. Beklediğiniz bebek de evinize gelebilir. Çocuklar veya çocuklarla ilgili alanlarda işleri olanlar bu işlerinizle ilgili son aylarda yaptıklarınızı toparlayacaksınız. Artık bu işlerden daha fazla para kazanmaya başlayacaksınız. Son aylarda aşk ilişkinizle ilgili yaşadıklarınızı bu hafta düşüneceksiniz. Artık bir sonuca varacaksınız. Bitiş ya da devam kararı alacaksınız. Önümüzdeki 2 sene eğitim hayatında olanlar, eğitim konularında daha pratik ve daha hızlı düşüneceksiniz. Bu pratiklik ve hızlı düşünme sizi tembelliğe sürükleyebilir. Enerji harcamadan sonuca ulaşmak isteyeceksiniz ancak bu size zarar verebilir. 2 sene pratik olmanın avantajlarını yaşayacaksınız ancak pratik ve hızlı olunca dikkatinizi toparlamanız biraz zor olabilir. Bu hafta sosyal mecralarda, sosyal alanlarda daha fazla zaman geçireceksiniz. Hayvanlarla ilgili konularda daha fazla ilgilenmeye başlayacaksınız. Hayvanlar konusunda daha duygusal zamanlar geçireceksiniz. Arkadaşlarınızın duygusal hayatıyla da ilgileneceksiniz. Onlara da destek olacaksınız. Evliyseniz veya ilişkiniz varsa partnerinizle birlikte sosyal ortamlarda, sosyal alanlarda vakit geçirebilirsiniz. Yeni aşk arayanlar sosyal mecralarda, sosyal alanlarda yeni biriyle tanışabilirsiniz. Arkadaşlarınız sizi yeni biriyle tanıştırabilir. Yeni bir ilişki başlayabilir. Algılarınız açık olsun. Bu hafta arkadaşlarınız arasında daha ön planda olacaksınız. Onlara liderlik yapacaksınız. Sosyal mecralarda, sosyal alanlarda topluluk önünde işleriniz varsa bu işlerde parlayacaksınız. Daha göz önünde olacaksınız. Daha başarılı olacaksınız. İşlerinizle ilgili görüşmeler çok fazla yapacaksınız. Son haftalarda düşünüp de yapamadıklarınızı bu hafta toparlayacaksınız. Yeni iş arayanlar bu hafta kesinlikle iş bulabilirsiniz. Yapacağınız görüşmelerde başarılı olacaksınız. İş konusunda arkadaşlarınızın desteğini de alacaksınız. İşi olanlar işle yoğun olacaksınız. Bu yoğunluk sizi biraz bunaltabilir. İşinizle ilgili değişimlere zorlayabilir. İş yerinizi değiştirebilirsiniz. İş alanınızı değiştirebilirsiniz. İşten ayrılabilir veya işte terfi de edebilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili iş yapma planı olanlar, yurt dışında yaşama planı olanlar, evlilik planı olanlar, başka şehre taşınma planı olanlar, bunlarla ilgili hayallerinizi artık gerçekleştirebilirsiniz. Yeni işe başlamak isteyenler, kendi işini kurmak isteyenler artık harekete geçin. Mart ve Nisan'da bunları hızla tamamlayacaksınız. Bu haftada bunlara dair planlarınızı tamamlayacaksınız. Eğitim hayatında olanlar Mart ve Nisan'da büyük sınavlara hazır olmalısınız. Bu sınavlarda sabırlı olursanız kazanan da siz olacaksınız. 22-28 Mart haftasına gün gün bakacak olursak para beklentisi olanlar haftanın ilk günlerinde bu paralar elinize geçebilir. Yeni parasal kaynaklar yaratmak için, bunlarla ilgili başlangıçlar yapmak için hafta başı uygun olacak. Yeni yatırımlar da söz konusu olabilir. Bunlarla ilgili sonuçları alacaksınız. Hafta ortasında kardeşlerinizle, akrabalarınızla veya yakın çevrenizdeki kişilerle vakit geçirmek için plan yapabilirsiniz. Onların hayatındaki bazı sonuçların haberlerini de alacaksınız. Basın yayınla, medyayla, iletişimle, lojistikle ve pazarlamayla ilgili işlerden haber bekliyorsanız hafta ortasında bunların sonuçlarını alabilirsiniz. Haftanın son gününde evinizde vakit geçirmek isteyeceksiniz. Uzun zamandır yapmayı planladığınız evinizle ilgili değişiklikleri yapacaksınız. Ev alma, ev satma, ev taşıma konularını tamamlayacaksınız. Ebeveynlerinizle ilgili konularda da hafta sonunda sonuçları alabilirsiniz. Eşinizle ilgili bazı kararlar da alacaksınız ve hafta sonunda uygulayacaksınız. Hafta sonunda aşk ilişkinizde artık bir sonuca varacaksınız. Mutlu giden ilişkinizde ciddi kararlar alarak ilişkinizi bir üst seviyeye taşıyacaksınız. Mutlu olmadığınız ilişkinizi bitirme kararı da alabilirsiniz. Hafta sonunda çocuklar veya çocuklarınızla ilgili bazı konuları sonuçlandıracaksınız. Özellikle onların eğitim hayatlarıyla ilgili konularda sonuçları alabilirsiniz. Evinize yeni bir bebek de gelebilir. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor.
Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, yengeç burcu olanlar 22-28 Mart haftası gökyüzü transitlerin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle videolarıma yorum yaptığınız için, videolarımı paylaştığınız için, kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Son aylarda kafanız hep karışıktı. Özellikle ev, aile, ebeveyn ve eşinizle ilgili konularda yenilikler karşınıza çıktı. Bunların hayatınıza nasıl etki ettiğini anlamaya çalıştınız. Bu yenilikler sizin hayatınızda değişimlere de zorladı sizi. Bu hafta artık bu konulardaki değişimleri kabulleneceksiniz. Giden gidecek, kalanlarla idare etmeyi öğreneceksiniz. Son 6 ayın konularını artık kapatacaksınız. Siz de eğer değişime dair hayaller kurarsanız, kafanızda kurgularsanız değişime hazır olacaksınız. Mayıs ve Haziran aylarında büyük değişimleri yaşayacaksınız. Bitişler ve başlangıçlar yaşayacaksınız. Eğitim hayatında olanlar Mayıs ve Haziran'da büyük sınavlara hazır olmalısınız. Bu sınavlarda sabırlı olursanız kazanan da siz olacaksınız. Bu hafta işle ilgili bazı konuları toparlayacaksınız. İşle ilgili hem yoğun olmaya başlayacaksınız hem de iş hayatınızda parlamaya başlayacaksınız. Daha fazla göz önünde olacaksınız. Bu hafta işten daha fazla para kazanmaya da başlayacaksınız. Evinizi değiştirmek, evinizi taşımak, evinizde büyük değişimler yapmak planlarınızı bu hafta daha kolay tamamlayacaksınız. Ev ve aile konusunda yoğun olacağınız bir hafta olacak. Ebeveynlerinizle ilgili son aylarda karşınıza çıkan konuları da artık kabulleneceksiniz. Ebeveynlerinizle ilgili konuların tamamlandığını da bu hafta göreceksiniz. Evlilik planı olanlar bu hafta organizasyonlarınızı kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Bu hafta uzun yolculuklar da çok fazla yapacaksınız. Valiziniz kapıda hep hazır olsun. Bu yolculuklarda birçok konuyu toparlayacaksınız. Yeni aşk arayanlar, işle ilgili alanlarda, eğitimle ilgili alanlarda yeni aşkı bulabilirsiniz. İş arkadaşlarınız sizi yeni biriyle de tanıştırabilir. Algılarınız açık olsun. Yurt dışı ile ilgili konularda, uzun yolculuklarla ilgili konularda, eğitimle ilgili konularda görüşmeler çok fazla yapacaksınız bu hafta. Bu konular sizi biraz duygusal da yapabilir. Bu hafta uzun yolculuklar daha fazla yapacaksınız. Bu uzun yolculuk borç alacak konularla ilgili olabilir. Duygusal hayatınızla ilgili konular nedeniyle de olabilir. Son aylarda finansal olarak zorlanmaya başladınız. Bu zor şartları kendi içinizde abartırsanız çözüm bulmanız zor olacak. Bu yüzden finans konularında çözüm üretmenin kolay olduğunu görmeli ve buna inanmalısınız. Çünkü finansal zorluklara çözüm üretme konusunda bu sene şanslı bir sene içindesiniz. Özellikle sosyal mecralara arkadaşlarınızın fikirlerini, arkadaşlarınızın desteğini kullanarak finans konularına çözüm üretebilirsiniz. Bunu düşünmek ve bununla ilgili adım atmak için de bu hafta çok uygun olacak. Artık geçmişte yaşadıklarınızdan uzaklaşmalısınız, yoksa yenilikleri göremezsiniz. 22-28 Mart haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında enerjiniz çok yüksek olacak. Tamamlamayı bekleyen konuları tamamlayacaksınız. Özellikle duygusal hayatınızdaki iniş çıkışları toparlayacaksınız. Ruhsal olarak da kendinizi toparlayacaksınız. İş veya özel ilişkinizle ilgili net kararları da hafta başında alabilirsiniz. Finans sektöründen, krediyle ilgili konulardan, sosyal mecralardan, sosyal alanlardan beklediğiniz sonuçları da hafta başında alabilirsiniz. İş görüşmeleriniz için de hafta başına randevu verebilirsiniz. Kendinizi iyi ifade edeceğiniz için ve güçlü hissedeceğiniz için iş görüşmelerinde başarılı olacaksınız. Hafta başında eğitimle ilgili konularda da başarılı olacaksınız. Sınavlarınız da varsa bunlardan olumlu sonuçlar alacaksınız. Haftanın ortasında parasal güzel gelişmelerin haberini alabilirsiniz. Uzun zamandır beklediğiniz paralar elinize geçebilir. Aylardır gündemde olan para konuları sonuçlanabilir. Yeni parasal kaynaklar yaratma konuları da gündeme gelebilir. Haftanın sonunda kardeşlerinizle, akrabalarınızla veya yakın çevrenizdeki kişilerle ilgili bazı konuların sonuçlandığını göreceksiniz. Haftanın son gününde eşinizle ilgili konularda bazı sonuçları netleştireceksiniz.
Buna dair hukuksal konuları da Temmuz ayında sonuçlandıracaksınız. Ev taşımak, evde büyük tadilatlar yapmak için de hafta sonu uygun olacak. Son aylarda bunu planladıysanız artık sonuçlandıracaksınız. Ebeveynlerinizle ilgili de hafta sonunda bazı sonuçları göreceksiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Aslan burcu olanlar 22-28 Mart haftası gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle videolarıma yorum yaptığınız için, videolarımı paylaştığınız için, kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Son haftalarda arkadaş ilişkilerinizde bazı gergin durumlar yaşamış olabilirsiniz. Bu haftada bu konular yine gündeminizde olacak. Özellikle arkadaşlarınızla borç alacak konularını konuşmayın. Daha fazla gergin durumlar olabilir. Arkadaşlarınızla uzun yolculuk planları yapabilirsiniz. Bu yeni bir işle ilgili de olabilir. Buna dair planlar yaptıysanız bunları artık sonuçlandıracaksınız. Yurt dışında iş yapma planınız varsa bu hafta bu planları toparlayabilirsiniz ve başlangıç yapabilirsiniz. Son aylarda lojistikle, iletişimle, medyayla, pazarlamayla, reklam işleriyle ilgili yenilikler yaptıysanız bu hafta bunları artık sonuçlandıracaksınız. Bu hafta yurt dışından beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili konularda güzel gelişmeler olacak. Özellikle bu hafta duygusal konularda güzel haberler alacaksınız. Yurt dışından beklediğiniz para varsa da bu para bu hafta elinize geçecek. Eğitim alanıyla ilgilenenler eğitim konusunda bu hafta başarılı olacaksınız. Sınavlarınız varsa bunlarda başarılı olacaksınız. Sosyal mecralarda işleriniz varsa bu hafta bunlara hız kazandıracaksınız. Daha da geliştireceksiniz. Çılgın fikirlerinizi de tamamlayabilirsiniz. Bu hafta borç alacak konularla ilgili görüşmeler yapacaksınız. Son haftalarda karşınıza çıkan konuları da toparlayacaksınız. Yeni iş arayanlar sosyal mecralarda, sosyal alanlarda, hayvanlarla ilgili alanlarda, toplumla ilgili konularda, e-ticaret gibi alanlarda, teknolojik alet ve sistemleri daha fazla kullanacağınız alanlarda yeni iş fırsatları karşınıza çıkabilir. Bunları değerlendirmelisiniz. İşleri olanlar sosyal mecraları, sosyal alanları, e-ticaret gibi konuları işlerinize katarsanız daha başarılı olabilirsiniz. Son aylarda ilişkilerinizle ilgili aniden başlayan ve aniden biten konular hep gündemimizde oldu. Değişimler ve yenilikler karşınıza çıktı ve kabullenmek zorunda kaldınız. Bu durumlara alışmalısınız. 2 sene özellikle ilişkilerinizde ani değişimler hep yaşayacaksınız. Son aylarda iş konusu hep gündemimizdeydi. İşle ilgili ani değişimler çok fazla yaşadınız. Bitişler ve başlangıçlar yaşadınız. İş ilişkilerinizde zor zamanlar yaşadınız. Bazen sürtüşmeler oldu. Bazen alttan almak zorunda kaldınız. Kabullenmek zorunda kaldınız. Son aylarda iş konusunda karşınıza çıkan konuları artık toparlayacaksınız. Evlilik planı olanlar bu hafta organizasyonlarınızı tamamlayacaksınız. Yeni bir ev, yeni bir hayata başlayacaksınız. Eğitim hayatında olanlar bu hafta başarılar kazanacaksınız. Teknolojik alet ve sistemlerde yeni gelişmeleri hayatınıza daha kolay katacaksınız. Yeni teknolojik alet ve sistemler satın almak için de bu hafta uygun olacak. Bunlarla ilgili karşınıza beklenmedik sürprizler de çıkabilir. Ortak işler konusunda bu sene şanslı bir sene içinde olacaksınız. Ya ortaklarınıza şans kazandıracaksınız ya da siz ortak işleriniz ve konularda şanslı olacaksınız. Ancak ortak ilişkilerinizde çok fazla sınanacaksınız. Ortak ilişkilerinizde daha disiplinli ve saygılı olmaya özen göstermelisiniz. Yeni aşk arayanlar uzun yolculuklarda, yurt dışı ile ilgili konularda, eğitimle ilgili alanlarda yeni aşkı bulabilirsiniz. Algılarınız açık olsun. Ateşli bir ortamda aniden başlayacak aşk hızla ilerleyecek ve bir ilişki olacak. 22-28 Mart haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında içsel enerjinizi yenilemek isteyeceksiniz. Kendi halinizde olmak isteyeceksiniz. Duygusal hayatınızdaki hızlı gelişmeleri kendi içinizde muhakeme etmek isteyeceksiniz.
fazla yemek yeme isteği de olabilir. Buna da dikkat etmelisiniz. Hafta ortasında enerjiniz yüksek olacak. Kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Aylardır hayatınızda planladığınız konuları tamamlayacaksınız. Evlilik organizasyonunuzu hafta ortasında tamamlayabilirsiniz. Sorunlu giden ilişkiniz veya evliliğinizi sonlandırabilirsiniz. Ortaklık konularında da olumlu sonuçları alabilirsiniz. İşinizle ilgili son 6 aydır yaptığınız çalışmaların sonuçlarını da alabilirsiniz. İş konusunda beklediğiniz haberleri de alabilirsiniz. İş görüşmeleri için hafta ortasına randevu verebilirsiniz. Bu görüşmelerden olumlu sonuçlar çıkacak. Eğitimle ilgilenenler hafta ortasında başarılı olacaksınız. Hafta sonunda parasal olarak güzel haberler alacaksınız. Uzun zamandır beklediğiniz para elinize geçecek. Yeni yatırım konularında da daha rahat hareket edeceksiniz. Haftanın son gününde kardeşlerinizle, akrabalarınızla veya yakın çevrenizdeki kişilerle ilgili bazı konuları artık kabulleneceksiniz. Onların hayatındaki değişimleri kabulleneceksiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Başak burcu olanlar 22-28 Mart haftası gökyüzü transitlerin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle videolarıma yorum yaptığınız ve videolarımı paylaştığınız için, kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. İlişkiler, görüşmeler, işler ve eğitim konuları haftanın özeti. Son haftalarda hayatınız hızla ilerliyor. Değişimler ve yenilikler karşınıza çıkıyor ve kabullenmek zorunda kalıyorsunuz. Bu durumlar Nisan sonuna kadar da devam edecek. Son haftalarda iş konusu hep gündemimizdeydi. İşle ilgili değişimler yaşadınız. Bitişler ve başlangıçlar yaşadınız. İş ilişkilerinizde zor zamanlar yaşadınız. Bazen sürtüşmeler yaşadınız. Bazen alttan almak zorunda kaldınız. Kabullenmek zorunda kaldınız. Bu haftada iş konusunda yoğun olacaksınız. İş yeri açmak, iş yerini taşımak, yeni bir iş yeri satın almak, iş yerinde büyük değişiklikler yapmak, işten ayrılmak, yeni bir işe başlamak için bu hafta çok uygun olacak. İşle ilgili sonuçları göreceksiniz. Ev alma, ev satma, yatırım yapma planı olanlar da bu hafta sorun olmadan bunları tamamlayabilirsiniz. Bununla ilgili görüşmeler yapacaksınız. Kredi gibi borç alacak konularla ilgili de görüşmeler yapacaksınız. Eğitim hayatında olanlar bu hafta başarılar kazanacaksınız. Teknolojik alet ve sistemleri, yeni gelişmeleri hayatınıza daha kolay katacaksınız. Yeni teknolojik alet ve sistemler satın almak için de bu hafta uygun olacak. Son senelerde hayvanlara karşı daha farklı düşünceler içinde olmaya başladınız. Hayvanlarla ilişkileriniz daha farklı olmaya başladı. Onlara karşı sempatiniz daha da artmış olabilir. Özellikle hayvanları ilgilendiren alanlarda iş fırsatları yaratırsanız önümüzdeki senelerde daha başarılı olacaksınız. Önümüzdeki 2 sene veterinerlik konusunu da gündeminize alabilirsiniz. İş arayanlar bu hafta iş bulma şansınız daha fazla olacak. Son aylarda başvurduğunuz iş başvurularınızdan bu hafta cevap alacaksınız. Bu hafta çok fazla harcama yapabilirsiniz. Estetik ve güzellikle ilgili, sanatla ilgili, sağlıkla ilgili konularda harcamalar yapabilirsiniz. Bu harcamalar sizi biraz bunaltabilir. Son aylarda gündemimizde olan ve beklediğiniz para varsa bu para bu hafta elinize geçecek. Sağlık konuları sene başından beri hep gündemimizde. Sizin veya çevrenizdekilerin sağlıklarını biraz abartabilirsiniz. Bu abartı sağlığınızda psikolojik sorunlar yaratabilir. Sağlık konusunda karamsarlığa da düşebilirsiniz. Bunların olmaması için sağlık konusunda şanslı olduğunuzu kabul edin. Yılın sonuna kadar evren size şifacı görevini verdi. Bunu hem kendiniz hem çevreniz için kullanmalısınız. Ama önce sağlık konularını abartmaktan vazgeçmelisiniz. Siz sağlık konusunda önce olmayı seversiniz. Önümüzdeki 2 senede çevrenizdeki kişilere sağlık konusunda çok fazla destek vereceksiniz. Bunu yaparken hem yeni şeyleri öğreneceksiniz, kendinizi geliştireceksiniz, hem yeni insanlarla tanışacaksınız.
Farklı kültürlerden, farklı çevrelerden, farklı ülkelerden, farklı yaşlarda kişilerle tanışacaksınız. Siz onlardan çok şey öğreneceksiniz. Siz onlara çok faydalı olacaksınız. Bu hafta ikili ilişkilerle çok yoğun olacaksınız. İkili görüşmelerden olumlu sonuçlar alacaksınız. 22-28 Mart haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında sosyal mecralarla, sosyal alanlarla, e-ticaret gibi alanlarla ilgili uzun zamandır yaptığınız çalışmaların sonuçlarını alabilirsiniz. Bu konularda beklediğiniz haberleri de alabilirsiniz. Sosyal mecralarla, hayvanlarla ilgili konularla da ve sağlık alanlardaki eğitimlerinizle ilgili sonuçları da alabilirsiniz. Hafta başında arkadaşlarınızla zaman geçirmek için de planlar yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızın duygusal hayatıyla ilgili sonuçların haberlerini de alabilirsiniz. Hafta ortasında biraz depresif durumlar yaşayabilirsiniz. Yalnız kalmak isteyeceksiniz. Duygusal ve ruhsal hayatınızla ilgili düşünceler içinde olacaksınız. Hafta sonunda enerjiniz çok yüksek olacak. Kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Son aylarda hayatınızda planladığınız konuları tamamlayacaksınız. Evlilik organizasyonlarınızı tamamlayabilirsiniz. Sorunlu giden ilişkinizi veya evliliğinizi sonlandırabilirsiniz. Ortaklık konularında da sonuçları alabilirsiniz. İşinizle ilgili son 6 aydır yaptığınız çalışmaların sonuçlarını da alabilirsiniz. İş konusunda beklediğiniz haberleri de hafta ortasında alabilirsiniz. İş ve eğitim konusunda hafta sonunda güçlü ve başarılı olacaksınız. Görüşmelerinizde ve sınavlarınızda başarılı olacaksınız. Haftanın son günlerinde parasal olarak olumlu gelişmeler karşınıza çıkacak. Beklediğiniz para varsa elinize gelecek. Para konusunda beklentileriniz sonuçlanacak. Yatırımla ilgili artık daha net kararlar alacak ve uygulayacaksınız. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, terazi burcu olanlar 22-28 Mart haftası gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle videolarıma yorum yaptığınız için, videolarımı paylaştığınız için, kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Son aylarda hızla gelişen konuları bu hafta toparlayacaksınız. 6 aydır karşınıza çıkan yenilikleri artık daha kolay kabulleneceksiniz. Her şey kafanızda daha netleşecek. Bu da kolay adımlar atmanıza neden olacak. Bu hafta psikolojik olarak kendinizi biraz bitmiş hissedebilirsiniz. Son aylarda yaşadıklarınızı oturup muhakeme edeceksiniz. Artılarını, eksilerini düşüneceksiniz. Neleri bitirmeli, neleri devam ettirmelisiniz? Bunları düşüneceksiniz. Buna göre de hayatınızda birçok konuyu toparlayacaksınız. Artık geçmişte bırakıp önünüzdeki yeniliklere bakacaksınız. Ev almak, ev satmak, ev taşımakla ilgili planlarınızı bu hafta tamamlayacaksınız. Güzel enerjilerle ve güzel fırsatlarla bunları tamamlayacaksınız. Bu hafta sağlık konularında görüşmeler yapacaksınız. Son haftalarda karşınıza çıkan sağlık konularını toparlayacaksınız. Artık sağlıkla ilgili çok fazla gündeminiz olmayacak. Bu hafta ikili ilişkilerle çok yoğun olacaksınız. İkili görüşmelerde olumlu sonuçlar alacaksınız. İlişkilerinizde güzel gelişmelerle karşılaşacaksınız. Özel ilişkinizde duygusal zamanlar çok fazla yaşayacaksınız. Partnerinizle birlikte güzel vakitler geçirmek için de planlar yapabilirsiniz. Evlilik planı olanlar organizasyonlarınızı sorun olmadan tamamlayabilirsiniz. Son aylarda ortak iş yapma planlarınız da olduysa bu hafta bunları da sonuçlandıracaksınız. Son aylarda finansal olarak biraz zor bir süreç yaşadınız. Eski borçlar karşınıza çıktı. Yeni borçlarla mücadele ettiniz. Parasal ani gelişmeler sizi çok fazla yordu diyebilirim. Bu hafta bu konuları da toparlayacaksınız. Eşinizle ilgili parasal konularda karşınıza çıkacak. Bu olumlu bir konu olacak. Eğitimle ilgilenenler geçen seneden beri eğitim konularında kendinizi yenilediniz. Yenilemek zorunda kaldınız. Artık eğitimle ilgili hayatınızda köklü bir değişim olması gerektiğini kabullendiniz. Mart ve Nisan aylarında eğitim konuları sürekli gündeminizde olacak. Çok yoğun olacaksınız. Buna da hazır olun. Bu yoğunluğa sabrederseniz çok başarılı olacaksınız.
Aşk hayatınızda geçen haftalarda biraz karışık durumlarla karşılaştınız. Şimdi daha rahat hareket edeceksiniz. Aşk ilişkinizde yoğun duygular yaşayacaksınız. İlişkilerinizde artık daha net olacaksınız. Net kararlar alacaksınız. Mutlu giden aşk ilişkinizde ciddi kararlar alabilirsiniz. Sorunlu giden aşk ilişkinizde bitiş kararı da alabilirsiniz. Son haftalarda çocuklar veya çocuklarınızla ilgili geçmişten gelen konular karşınıza çıktı. Bu hafta artık bunları toparlayacaksınız. Çocuklar veya çocuklarınızla ilgili konularda şanslı bir dönemdesiniz. Onların sizin hayatınıza katacağı yeniliklere de açık olmalısınız. Önümüzdeki 2 sene onlardan çok şey öğreneceksiniz. 22-28 Mart haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında işle ilgili yoğun olacaksınız. İş konusunda beklediğiniz sonuçları alabilirsiniz. İşinizden kaynaklı sözleşmeler ve anlaşmalardan sonuçları alacaksınız. Yeni yatırım konuları da gündeme gelebilir. Eğitim hayatında olanlar, sınavları olanlar hafta boyunca sınavlarınızda başarılı olacaksınız. Hafta ortasında sosyal mecralardaki, sosyal alanlardaki işlerinizde büyük başarı kazanabilirsiniz. Bu alanlarda beklediğiniz sonuçları da alabilirsiniz. Topluluk önünde başarılı olacaksınız. E-ticaret gibi teknolojik ortamlarda yaptığınız çalışmalarınızı sonuçlandırabilirsiniz. Hafta sonunda içsel enerjinizi yenilemek isteyeceksiniz. Kendi halinizde kalmak isteyeceksiniz. Aşk hayatınızdaki hızlı gelişmeleri kendi içinizde muhakeme etmek isteyeceksiniz. Son aylarda çocuklarla ilgili hızla gelişen konuları muhakeme edeceksiniz. Bunları düşünecek ve bazı kararlar alacaksınız. Hafta sonunda kalbinizde bir genişleme, bir enerji patlaması hissedebilirsiniz. Dilek ve istekleriniz için ritüeller yapabilirsiniz. Bu size iyi gelecektir. Haftanın son gününde burcunuzda dolunay gerçekleşecek. Artık son yıllardaki, son aylardaki konuları geride bırakmak zorundasınız. Yeniliklere yer açmak zorundasınız. İlişkilerinizde net olmaya korkuyorsunuz. Yalnız kalmaya korkuyorsunuz ama bırakmazsanız hem yalnız hem de gergin olacaksınız. Bırakırsanız kalma ihtimali belki olabilir. Giderse de 12 Nisan'dan sonra zaten yeni başlangıçlar yapacaksınız. İlişkilerinizle ilgili sürüncemede kalan konularda artık sonuçlanacak. Sonuçlanmak zorunda. Yenilere yer açmak zorundasınız. Evinizle ilgili büyük değişimleri de tamamlayacaksınız. Bu hafta bunları hayatınızda büyük toparlanmalar yaşayacaksınız. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Akrep burcu olanlar 22-28 Mart haftası gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle videolarıma yorum yaptığınız için, videolarımı paylaştığınız için, kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Son haftalarda finansal olarak biraz zor bir süreç yaşadınız. Eski borçlarınız karşınıza çıktı. Yeni borçlarla mücadele ettiniz. Parasal ani gelişmeler sizi çok fazla yordu diyebilirim. Nisan sonuna kadar da bu durum biraz daha devam edecek. Banka işlemleriyle ilgili parasal konularda ve finansla ilgili konularda dikkatinizi toparlamak bu hafta zor olacak. Odaklanmakta zorluk çekebilirsiniz. Bu yüzden daha dikkatli olmalısınız. Bu hafta sağlığınıza daha fazla dikkat etmelisiniz. Sağlıkla ilgili kontrolleri yaptırmakta ve dikkat etmekte fayda var. Kalp, damar, beyin, baş bölgelerinde sorun olabilir. Sağlıkla ilgili, estetik ve güzellikle ilgili harcamalar da bu hafta yapabilirsiniz. Son aylarda evinizle, ailenizle daha fazla ilgilenmek zorunda kaldınız. Evle ilgili değişimler, ev almak, ev satmak, ev taşımak, yatırım planları yapmak sizi biraz yordu. Bu hafta bu konuları artık daha kolay toparlayacaksınız. Evle ilgili sözleşmeler, anlaşmalar, kredi konularında sonuçları alabilirsiniz. Bu hafta ebeveynlerinizle ilgili konuları biraz abartabilirsiniz. Bu da sizi gereksiz yere telaşlandırabilir. Aşk ilişkinizle ilgili görüşmeler yapacaksınız. Aşk ilişkinizle ilgili bazı kararlar da alacaksınız. Bu hafta çocuklar veya çocuklarınızla daha fazla vakit geçireceksiniz. Çocukları ilgilendiren konularda daha fazla ilgileneceksiniz. Güzel haberleri de alabilirsiniz.
Çocuklarla ilgili bazı konularda sonuçları da alacaksınız. Son 6 aydır ruhsal olarak kendinizi yenilemeye çalıştınız. İlişkilerinizi düzenlemeye çalıştınız. Evinizle, ailenizle, eşinizle ilgili konuları karşınıza çıktı. Bunları artık kabulleneceksiniz. Duygusal olarak kendinizi yenileyeceksiniz. Yenilemek zorundasınız. Geçmişe takılı kalmamalısınız. Son senelerde yeni yatırım konularıyla daha fazla ilgilenmeye başladınız. Bu konularda sürekli kendinizi yeniliyorsunuz. Eğitim konusunda, lojistikle ilgili alanlarda, hukukla ilgili alanlarda, yabancı dille ilgili alanlarda kendinizi yenilemeye başladınız. Eski sistemlerden uzaklaşıp yeni sistemleri kabul etmeye başladınız. Böylece hayatınızda yeni pencereler açılmaya başladı. Mistik konularla ilgili, dinsel konularla ilgili geçmişte düşündüklerinizi artık geride bırakacaksınız. Yeni kitaplar okuyacaksınız. Yeni fikirlerle karşılaşacaksınız. Kendinizi de bu konularda yenileyeceksiniz. Yenilemek zorundasınız. 22-28 Mart haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında yurt dışı seyahatine çıkabilirsiniz. Uzun yolculuklarla ilgili ertelediğiniz konuları tamamlayabilirsiniz. Hafta başında uzun yolculuklar yapabilirsiniz. Uzak yerlerden beklediğiniz haberleri de alabilirsiniz. Son aylarda sizi meşgul eden eğitimle ilgili beklediğiniz haberleri de hafta başında alabilirsiniz. Eğitimle ilgilenenler, sınavlarınız varsa hafta boyunca başarılı olacaksınız. Hafta boyunca eğitim konuları hep olacak. Eğitim konularında hep konuşacaksınız. Yurt dışı ile ilgili işi olanlar, aylardır üzerinde çalıştığınız konuların sonuçlarını da artık göreceksiniz. Hafta ortasında uzun zamandır iş konusunda beklediğiniz sonuçları alabilirsiniz. Bu haberlerle birlikte hayatınızda değişimler de başlayacak. İşle ilgili ortaklık konularda bitişler de söz konusu olabilir. Haftanın son günlerinde sosyal mecralardaki, sosyal alanlardaki işlerinizi sonuçlandıracaksınız. Bunlarla ilgili son aylarda yaptığınız çalışmaları tamamlayacaksınız. Hafta sonunda arkadaşlarınızla ilgili bazı konularda sonuçları da göreceksiniz. Haftanın son gününde biraz depresif olabilirsiniz. Dolunayın da etkisiyle enerjinizi dengelemek zor olacak. Ani duygu patlamaları yaşayabilirsiniz. Hayatınızda bazı konuları artık sonuçlandıracaksınız. Bu konularla birlikte ruhsal olarak da rahatlayacaksınız. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Yay burcu olanlar 22-28 Mart haftası gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle videolarıma yorum yaptığınız için, videolarımı paylaştığınız için, kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Son haftalarda evinizle, ailenizle daha fazla ilgilenmek zorunda kaldınız. Evle ilgili değişimler, ev almak, ev satmak, ev taşımak, yatırım planları yapmak sizi biraz yordu. Bu hafta bu konuları artık daha kolay toparlayacaksınız. Ebeveynlerinizle ilgili konularda da bu hafta güzel haberler alacaksınız. Onlarla ilgili konuları da sonuçlandıracaksınız. Ebeveynlerinizle, ailenizle, eşinizle ilgili konularda, evinizle ilgili konularda görüşmeler yapacaksınız. Son haftalarda uzun yolculuklar çok fazla yaptınız. Bu hafta da uzun yolculuklar yapacaksınız. Bu hafta yapacağınız uzun yolculuklarda birçok konuyu da toparlayacaksınız. Bu hafta çocuklar veya çocuklarınızla ilgili güzel gelişmeler olacak. Çocuk konusunda güzel haberler alacaksınız. Çocuklarla ilgili duygusal zamanlarda geçireceksiniz. Son 6 aydır çocukların eğitim hayatıyla ilgili karşınıza çıkan yenilikleri artık kabulleneceksiniz. Bu konularda bazı sonuçları da alacaksınız. Çocuklarla ilgili konularda işleri olanlar bu hafta yoğun olacaksınız. Bu alanlarda güneş gibi parlayacaksınız. Daha ön sıralarda olacaksınız. Yeni aşk arayanlar bu hafta kesinlikle yeni aşkı bulabilirsiniz. Aşka dair güzel gelişmeler bu hafta gündemimizde olacak. Bu hafta duygusallık çok fazla olacak. Aşk ilişkinizde hızlı kararlar alabilirsiniz. İlişkilerinizle ilgili konular Mart ve Nisan aylarında sürekli gündemimizde olacak. Buna hazır olmalısınız. Bazı gergin durumlarla karşılaşabilirsiniz.
hem özel ilişkiniz hem de işle ilgili ilişkilerinizde sakinliğinizi korursanız büyük sorunlar yaşamadan 2 ayı geçirebilirsiniz. İlişkilerinizde net karar almak isteyeceksiniz. Son 6 aydır sorunlu giden ilişkilerinizi sonuçlandıracaksınız. Son aylarda ilişkilerinizde mutlu bir beraberlik yaşıyorsanız evlilik organizasyonlarınızı tamamlayabilirsiniz. Evlilik planı olanlar organizasyonlarınızı sorun olmadan bu hafta yapacaksınız. Yeni bir ev, yeni bir hayata başlayacaksınız. Ortak iş yapma planınız da varsa bununla ilgili artık net kararlar alacaksınız. Mars ve Satürn burcu yay burcu olanlar, işlerinizle ilgili son aylarda köklü değişimler yapmak zorunda kaldınız. Bu değişimlerle ilgili karşınıza çıkan yenilikleri kabullenmek zorunda kaldınız. Bunlara dair yenilikleri bu hafta tamamlayacaksınız. 22-28 Mart haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında borç alacak konuları gündemimizde gelecek. Banka işlemleriyle yoğun olacaksınız. İşlerinizle ilgili sözleşme ve anlaşmaları da hafta başında imzalayabilirsiniz. Özel ilişkiniz veya işle ilgili hukuk ilişkilerinizde hukuksal konular varsa bunları da sonuçlandıracaksınız. Banka kredilerinizle ilgili de bitişler olabilir. Haftanın ortasında partnerinizle birlikte uzun yolculuk yapabilirsiniz. Son aylarda yurt dışı ile ilgili veya uzak yerlerle ilgili yarım kalan konuları artık sonuçlandıracaksınız. Beklediğiniz haberleri alabilir, uzun yolculukta yapabilirsiniz. Eğitimle ilgilenenler bu hafta eğitim konularında sonuçları göreceksiniz. Sınavlarınız varsa, görüşmeleriniz varsa bu hafta başarılı olacaksınız. Hafta sonunda işinizle ilgili beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Bu haberlerle birlikte başlangıçlar yapacaksınız. İşlerinizi hafta sonunda daha kolay toparlayacaksınız. Hafta sonunda işinizle ilgili büyük bir başarı da kazanabilirsiniz. Haftanın son günlerinde sosyal mecralarla ilgili, sosyal alanlarla ilgili, e-ticaret gibi konularda bazı sonuçları alacaksınız. Bunlarla ilgili konuları toparlayacaksınız. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Oğlak burcu olanlar 22-28 Mart haftası gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle videolarıma yaptığınız yorumlarınız için, videolarımı paylaştığınız için, kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Bu haftadan sonra artık evinizle ilgili konular daha fazla gündemimizde olacak. Ev alma, ev satma, ev taşıma konularında artık bu hafta net kararlar alacaksınız. Son aylarda iş konusunda sürekli yenilikler karşınıza çıktı. Çoğu zaman bunları kabullenmek zorunda kaldınız. Bu hafta iş konusunu toparlayacaksınız. Artık geçmişi geçmişte bırakacaksınız. Yeniliklerle devam etmek zorundasınız. Eğitimle ilgilenenler son aylarda karşınıza çıkan yenilikleri artık kabulleneceksiniz. Bu haftadan sonra eğitimle daha fazla yoğun olmaya başlayacaksınız. Evlilik planı olanlar bu hafta organizasyonlarınızı sorun olmadan tamamlayabilirsiniz. Uzun vadeli bir birliktelik yaşayacaksınız. Sağlık konuları hala gündemimizde. Yeni gelişecek sağlık konularına karşı daha dikkatli olmalısınız. Eller, ayaklar, sinir sistemi, solunum yolları konusunda daha dikkatli olmalısınız. İlişkilerinizle ilgili konular Mayıs ve Haziran aylarında sürekli gündeminizde olacak. Şimdiden buna hazır olmalısınız. Bazı gergin durumlarla karşılaşabilirsiniz. Hem özel ilişkiniz hem işle ilgili ilişkilerinizde sakinliğinizi korursanız büyük sorunlar yaşamadan 2 ayı geçirebilirsiniz. Evlilik organizasyonlarınızı Mayıs ve Haziran'da gerçekleştirebilirsiniz. Yeni iş arayanlar bu hafta sağlık sektöründe, kamu sektöründe, hizmet sektöründe, eğitimle ilgili alanlarda, dekorasyonla ilgili alanlarda, evle ilgili konularda, basın yayınla, medyayla, iletişimle, lojistikle, pazarlamayla ilgili bölümlerde yeni işler karşınıza çıkabilir. Bunları değerlendirmelisiniz. İşiniz varsa iletişimi, medyayı, lojistiği, reklam konularını ve pazarlama konularındaki yenilikleri işlerinize katarsanız daha başarılı olabilirsiniz. Bu hafta ebeveynlerinizle ilgili konularda gündeminizde olmaya başlayacak. Onların hayatındaki değişimlere şahit olacaksınız. Ebeveynlerinizle daha fazla duygusal zamanlar geçirme fırsatı bulacaksınız.
Ebeveynlerinizin sağlık konularıyla da ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Önümüzdeki haftalarda uzun yolculuklar daha fazla yapacaksınız. Başka şehir, başka ülke, başka yerlere seyahatler edebilirsiniz. Bu hafta sosyal alanlarda daha fazla vakit geçirmeye başlayacaksınız. Bu da enerjinizi yükseltecek. Arkadaşlarınızla vakit geçirmek için de planlar yapabilirsiniz. Bu da yine sizin enerjinizi yenileyecektir. Bu sene sizin için parasal olarak şanslı bir sene olacak. Para konusunda ani gelişmeler hep yaşayacaksınız. Olumlu para konularını yaşayacaksınız. Yatırım konularında karşınıza aniden fırsatlar çıkabilir. Bunları değerlendirmek için bu hafta ailenizden destek alabilirsiniz. 22-28 Mart haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında ikili ilişkilerle yoğun olacaksınız. Yoğun görüşmeler halinde olacaksınız. Evliliğiniz, ortaklığınız veya ilişkinizle ilgili net kararlar alacaksınız. Bu kararlarla birlikte geçmiş hayatınızı geçmişte bırakacak ve geçmişe fazla takılmadan devam etmek zorunda kalacaksınız. Evlilik organizasyonlarınızı hafta başında yapabilirsiniz. Evinizi taşımak, ev almak, ev satmak, evinizde tadilatlar yapmak, evinize yenilikler katmak için hafta başı uygun olacak. Bunları hızla gerçekleştirebilirsiniz. Sorunlu giden evlilik veya ortaklıkla ilgili hukuksal konularda varsa hafta ortasında bunlara dair sonuçları göreceksiniz. Hafta ortasında borç alacak konularıyla ilgili haberler alabilirsiniz. Kredi ödemeniz bitebilir, borçlarınızı kapatabilirsiniz. Mirasla ilgili haber bekleyenler hafta ortasında yeni haber alabilirsiniz. Miras konuları sonuçlanabilir. Haftanın son günlerinde uzak yerlerden beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Son aylarda sürüncemede kalan uzun yolculuklarla ilgili konularda sonuçlanabilir. Haftanın sonunda yurt dışı seyahatine çıkabilirsiniz. Uzun yolculuklarla ilgili ertelediğiniz konuları tamamlayabilirsiniz. Yurt dışından beklediğiniz haberi de alabilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili işi olanlar aylardır üzerinde çalıştığınız konuların sonuçlarını hafta sonunda alabilirsiniz. Haftanın son gününde işlerinizle ilgili bazı konular sonuçlanacak. Beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. İş konusunda artık geçmişi geçmişte bırakmak zorundasınız. Son aylarda hayatınıza katılan yenilikleri görecek ve bu yeniliklerle devam edeceksiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için de Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Kova burcu olanlar 22-28 Mart haftası gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle videolarıma yorum yaptığınız için, videolarımı paylaştığınız için, kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Son haftalarda yurt dışı ile ilgili konularda yenilikler karşınıza çıkmaya başladı. Bu hafta bu yenilikleri artık kabulleneceksiniz. Bu yeniliklerle hayatınıza devam edeceksiniz. Eğitimle ilgili konularda son aylarda sürekli yenilikler karşınıza çıktı. Bunları kabulleneceksiniz. Bu sistemleri veya konuları hayatınıza katacaksınız. Son haftalarda aşk ilişkinizde kafanız çok karıştı. Bir ters bir düz giden ilişkinizle ilgili aniden karar alabilirsiniz. Sahnelerle ilgili, topluluk önünde olmakla ilgili işleriniz varsa Nisan sonuna kadar sahnelerde olacaksınız. Topluluk önünde parlayacaksınız. Başarılar kazanacaksınız. Başarılarınızla alkışlanacaksınız. Bu sene sizin için parasal olarak şanslı bir sene olacak. Para konusunda ani gelişmeler hep yaşayacaksınız. Genelde olumlu ani gelişmeler olacak. Yatırım konularında karşınıza aniden fırsatlar çıkabilir. Bunları değerlendirmek için bu hafta kardeşlerinizden, akrabalarınızdan veya yakın çevrenizdeki kişilerden destek alabilirsiniz. Son haftalarda çocuk veya çocuklarınızla ilgili konular sürekli gündemimizde oldu. Bu haftada çocuklarla ilgili konular daha fazla gündemimizde olacak. Onlarla ilgili konularda sonuçlanmalar yaşayacaksınız. Kardeşlerinizin çocuklarıyla ilgili konularda karşınıza çıkabilir. Onlarla ilgili bazı sonuçları da alabilirsiniz. Çocukları ilgilendiren işlerde çalışıyorsanız bu hafta bu işlerde çok yoğun olacaksınız. Çok da para kazanacaksınız.
Yeni iş arayanlar, çocuklarla ilgili alanlarda, sanat alanlarında, sahneyle ilgili alanlarda, iletişim, medya, pazarlama, lojistik ve reklam bölümlerinde yeni iş fırsatları karşınıza çıkabilir. Bunları değerlendirmelisiniz. Bu hafta daha çok kardeşleriniz, komşularınız ve akrabalarınızla zaman geçireceksiniz. Onların hayatındaki güzel gelişmelere şahit olabilirsiniz. Onların duygusal hayatlarıyla ilgileneceksiniz. Kardeşleriniz, akrabalarınız veya yakın çevrenizdeki kişilerle ilgili parasal konularda gündeme gelebilir. Onlarla ilgili harcamalar da yapabilirsiniz. Satürn sizi 2 sene eğitecek. Mart ve Nisan'da aşk ve çocuk konusu hep gündeminizde olacak. Bu konularda eğitileceksiniz. Aşkla ilgili sınanmalar halinde olacaksınız. Bir küs bir barışık olacaksınız. Bu hafta evlilik organizasyonlarınızı tamamlayabilirsiniz. Bu organizasyonlarda sorun yaşamayacaksınız. Bu hafta parayla ilgili konularda çok fazla görüşmeler yapacaksınız. 22-28 Mart haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında son aylarda gündeminizde olan sizin veya çevrenizdekilerin sağlığıyla ilgili konularda sonuçlanmalar olacak. Bu olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Hafta başında sağlık sektöründen, kamu sektöründen, hizmet sektöründen, eğitimle ilgili alanlardan beklediğiniz haberleri de alabilirsiniz. Hafta ortasında ikili görüşmeler çok fazla yapacaksınız. Özellikle aşk hayatınızla ilgili görüşmeler çok fazla yapacaksınız. Hafta ortasında aniden evlilik kararı alıp bunu hızlıca tamamlayabilirsiniz. Aniden ilişkinizi bitirme kararı da alıp uygulayabilirsiniz. Hafta sonunda banka kredisi borçları, hukuksal işlemlerle ilgileneceksiniz. Borç alacak konularında bazı sonuçlar alacaksınız. Kredinizi kapatabilirsiniz, borçlarınızı kapatabilirsiniz. Sözleşmeler ve anlaşmalarla ilgili imzaları da hafta sonunda alabilirsiniz. Haftanın son günlerinde yurt dışından beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Son aylarda sürüncemede kalan bu konular artık netleşecek. Hafta sonunda eğitimle ilgili, yurt dışında eğitimle ilgili konularda beklediğiniz haberleri de alabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, balık burcu olanlar 22-28 Mart haftası gökyüzü transitlerin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle videolarıma yorum yaptığınız için, videolarımı paylaştığınız için, kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu yeni videolar için bana güzel bir enerji oluyor. Son aylarda enerjiniz çok fazlaydı. Bunu da hem eviniz hem aileniz konusunda çok fazla kullandınız. Evinizle ilgili konularda değişiklikler yaptınız. Evlilik organizasyonlarınızı yaptınız. Ebeveynlerinizle daha fazla zaman geçirdiniz. Bu haftada eviniz, aileniz, ebeveynlerinizle ilgili konular yine gündemde olacak. Onlarla ilgili parasal konular daha fazla gündeme gelecek. Bu sene para konusunda Haziran sonuna kadar şanslı bir dönemde olacaksınız. Elinize sürekli para geçecek. Siz parayı yatırıma dönüştürmeyi iyi bilen birisiniz. Şimdiden hayallerinizi kurmaya ve parayı nasıl değerlendireceğinizi düşünmeye başlayın. Son haftalarda uzun yolculuklar çok fazla yaptınız. Bu haftada uzun yolculuklar çok fazla yapacaksınız. Parasal konularla ilgili uzun yolculuklar yapacaksınız. Son aylarda borç alacakla ilgili yeni konular hep karşınıza çıktı. Bir yandan alacaklarınızı almak sorun oldu. Bir yandan borçlarınızı ödemek sorun oldu. Ama bu dengeyi de sürekli korudunuz. Bu haftadan sonra eskiden gelen borçlarınızı tamamlayacaksınız. Bu hafta evlilik organizasyonlarınızı tamamlayabilirsiniz. Bu organizasyonlarda sorun yaşamayacaksınız. Bu hafta çok fazla iletişim halinde olacaksınız. Telefon görüşmeleri, yüz yüze görüşmeler çok fazla yapacaksınız. Bu da sizi çok yoracak. Algılarınızda sorun yaşayabilirsiniz. Dikkatinizi toparlamakta sorun yaşayabilirsiniz. Bu hafta sezgileriniz çok kuvvetli olacak. Mistik konularla ilgili daha fazla araştırma yapmaya başlayabilirsiniz. Bu araştırmalar size yeni kapılar açacak. Son haftalarda ilişkilerinizle ilgili kafanız çok karıştı. Şubat sonunda ilişkilerinize dair bazı kararlar aldınız. 13 Mart'ta burcunuzda gerçekleşen yeni ayla birlikte yenilenmeye başladınız. Şimdi artık geçmişi geçmişte bırakıp kendinize yatırım yapma zamanı,
kendi enerjinizi yenileme ve yeni konuları hayatınıza katma zamanı başlıyor. Ev almak, ev satmak, yatırım yapmak için bu hafta çok uygun olacak. Planlarınızı tamamlayacaksınız. Bu konularda sözleşmeler, anlaşmalar yapacaksınız. Evinizle ilgili değişimler Nisan sonuna kadar hep gündeminizde olacak. Ebeveynlerinizle ilgili bu hafta değişimlere de şahit olabilirsiniz. Onların hayatındaki değişimi kabullenmek zorunda kalacaksınız. Aralık 2020'den beri işle ilgili konularda kafanız karışık. Biraz değişiklikler yapmak istiyorsunuz. Buna dair yenilikler sürekli karşınıza çıkıyor. Bunları Mayıs sonuna kadar da değerlendirip en geç Mayıs sonunda sonuçlandıracaksınız. Gayrimenkul alım satımı yapılan alanlardaki işlerinize dair sonuçları da bu hafta alacaksınız. Bu alanlarda daha fazla para kazanacaksınız. Yeni iş arayanlar finans sektöründe, yemek sektöründe, gayrimenkul sektöründe, estetik ve güzellikle ilgili sektörlerde, basın yayınla, iletişimle, medyayla, lojistikle, pazarlamayla ilgili bölümlerde iş bulabilirsiniz. Algılarınız açık olsun. İşi olanlar işlerinize basın yayın, iletişim, medya, lojistik, pazarlama konularında yenilikler katarsanız daha başarılı olabilirsiniz. Mars ve Satürn burcu balık burcu olanlar bu hafta işlerinizde daha yoğun olacaksınız. İş yeri değiştirme, iş değiştirme, iş alanını değiştirme, yeni işe başlama konuları gündeminizde olacak. İşlerinizde dikkatinizi toparlamanız daha zor olabilir. 22-28 Mart haftasına gün gün bakacak olursak hafta başında çocuklarla ilgili konularda yeni gelişmeler karşınıza çıkacak. Çocuklarla ilgili konuları sonuçlandıracaksınız. Hafta başında aşk ilişkinizde ciddi kararlar alacaksınız. Bu kararları da yılın sonuna kadar uygulayacaksınız. Hafta ortasında sizin veya çevrenizdekilerin sağlık konuları gündeme gelebilir. Sağlığınıza daha fazla özen göstermelisiniz. Psikolojinizi etkileyen konulardan uzak durmalısınız. Son aylarda sağlıkla ilgili karşınıza çıkan yenilikleri kabul edeceksiniz. Hafta sonunda ikili görüşmeler çok fazla yapacaksınız. Eşinizle ilgili konular gündeme gelebilir. İlişkinize dair net sonuçlar alabilirsiniz. Evlilik kararı alabilir ve uygulayabilirsiniz. Ortak işlerinize ilgili hafta sonunda bazı konuları da sonuçlandıracaksınız. Haftanın son gününde borç alacak konularında gergin olabilirsiniz. Uzun zamandır sizi üzen borç konularını kapatabilirsiniz. İlişkilerinizle ilgili, parayla ilgili, hukuksal konularda varsa bunlarla ilgili sonuçları da görebilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz.